Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak arkadaşlarım, ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle bir çanta çalışacağım. Videonun başında bitmiş halini gördüğünüz çantayı çalışacağım. Bu normalde e, yurt dışında bir sayfanın çantası. Ve büyük zaten çanta bitince Instagram'da paylaşacağım. Orada zaten sayfayı etiketleyeceğim. Ben ilk kez orada gördüm arkadaşlar çanta ve göreli bayağı olmuştu. Şimdi artık bir trend oluyor. Yapanlar da var. Şimdi benden de kendi takipçilerim sizler. Çok istediniz. Yapar mısınız? İşte genelde rafya ile yapılıyor. Ve rafya şimdi her kesime hitap etmiyor olabilir. Pahalı geliyor olabilir. Genelde biz kağıt ip kullanıyoruz. Daha uygun maliyetli. Hani bunu da bu şekilde yapar mısınız diye bana çok mesaj geldi. Normalde rafya ile de yapabilirsiniz. Onda modelin çünkü orijinalinde onlar biliyorsunuz yurt dışında meşhur bir marka var. Rafya markası ince böyle parlak bir rafya ve oldukça da yani şu an ülkemize satılıyor. Hani oldukça pahalı bir rafya türü ama siz normal yerli rafyalarla da bunu yapabilirsiniz. Ya o ipler daha ince duruyor. Ya buradan bunu belirteyim arkadaşlar. Hani benden kağıt ip istendiği için ben kağıt ipte çıkaracağım çantamı. Burada dikkat etmeniz gereken şöyle bakın bir başlangıcını yaptım. Zaten çantanın burayı bu kısmını çözdünüz mü? Mantığı ilerliyor. Şöyle küçük bir parçadan çıkarttım örneğimi resme bakarak yaptım bu arada. Şimdi burada ipinizin çok kalın olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Kağıt ipinizin çok kalın olmasın ipiniz. Hani ne kadar böyle hani kibar durabilirse o kadar modele yakışacağını düşünüyorum. Çok kalın ve sert iple yapmamaya çalışın bu modeli. Yani özellikle bu model için. Normalde ben mesela sert ip kullanırım. Daha tok durur mesela çantalarını. Yumuşatma işlemi kesinlikle yapmam. Ama siz bunda mesela eğer hani daha yumuşak dokulu istiyorsanız ipinizi yumuşatabilirsiniz. Ya da yumuşatılmış ip de kullanabilirsiniz. Hani tamamen size kalmış. Şimdi arkadaşlar videoma geçeceğim. Başlangıcını göstereceğim. Ondan önce ufak da bir ricam olacak. Artık alıştınız ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani söylüyorum çünkü bazen unutulabiliyor. Kanalıma abonelik ücretsiz arkadaşlar. Siz abone olduğunuz zaman ben emeğimin karşılığını alıyorum. Yani boşuna çabalamamış oluyorum diyelim. Bu işi tabii ki severek yapıyorum ama beğenilmek, takdir görmek, izlenmek gerçekten hani motive ediyor beni. E, Abone olup yani yorumlarda mesela çok uzun yorum yapmanız da gerek yok. Hani bir emoji, bir kalp, bir beğeni yaparsanız çok mutlu olun. Bir de hype puanımız var arkadaşlar. Ekranın kenarına koyabilirsem koyacağım. Hemen aşağıda videonun altına beğen paylaş butonunun yan tarafına doğru yıldız şeklinde hype yazan yazılışını zaten ekleyeceğim. Bir buton var. Oraya basıp ücretsiz yine o da. Bana puan veriyorsunuz. Bu puanla da arkadaşlar başka insanların önüne çıkmamı sağlıyor video. Yani beni takip etmeyen insanlara öneriliyor video ve daha çok kitleye ulaşmış oluyorum. Bana böyle destek olabilirsiniz. Hepsi ücretsiz arkadaşlar. Yani en azından emeğimin karşılığını bu şekilde almayı düşünüyorum. Ve şimdi tarifimize geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben fotoğrafa bakarak çıkardım. Fotoğrafa bakarak kendimce yorumlayacağım. Şimdi dediğim gibi ben de ilk kez yapacağım için aşamaları size yaptıkça söyleyeceğim. Şimdi şöyle çili olarak bir kağıt ipim var. Ben genelde çili olarak alırım arkadaşlar. Açık renk seçtim. Craft rengi biliyorsunuz. Kese kağıdı rengi, hasır renk diye geçiyor. Ya bir sürü rengi var. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada şöyle mantığınızı şu şekilde kurun. Çantamızın ne kadar boyda olmasını istiyorsunuz mesela. Diyelim ki çantamız 40 santime yakın olsun diyelim. Bakın şöyle mesela 40 santim bu kadar bakın arkadaşlar. Çantanızın bitmiş halini bu kadar mı istiyorsunuz? Ben istiyorum ki şöyle 30-35 santim bence yeterli. Hani çok büyük olmasın. Ama isterseniz tabii ki yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin
sizin tercihinize kalmış. Yani 35-36 santim bence şöyle 37 santim civarı yeterli diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi tamamen size kalmış. Şimdi bunun için arkadaşlar biliyorsunuz etrafını işledikçe mesela birkaç sıra taban gidiliyor bunda. Ben burada mesela kağıt ip kalın olduğu için normal mesela rafyalara göre taban sayısındaki modeller daha az olacaktır. Çünkü ip kalın. Hani mesela rafyada belki burası 5 sıra olur. Anca bu kalınlığa gelebilirsiniz. Şimdi kağıt ip zaten kalın bir ip olduğu için mesela burada bakın 1, 2, 3 sırada bu kadar taban olmuş. Mesela ben yapacağımda 4 sıra yaparım. Belki 5 sıra. Hani o da ilerlemeye bağlı. Ama 4 sıra yeterli olacağını düşünüyorum. Bakın şurada başlıyor. Şöyle yanlarda 2 santim. Hadi şöyle bakın ölçelim. Zincirden sonra bakın şurada zincirimiz var. Zincirden sonra köşe dönüşlerimizde bakın şöyle 4 5 santim diyelim. Bir kat daha gideceğiz. 5 santim. 5 santim bu taraftan 5 santim bu taraftan artacak. Çektiğiniz zincirden sonra çantanın kenarı. O 5-5-10 santimi eklerseniz yani toplamda diyorum ki ben size 26 santim zincir çekeceğim. 5 bu taraftan 5 bu taraftan taban bitince büyüyecek. 10 santim de oradan eklenecek 36 santim olacak. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi zincirimi çekiyorum. Bu arada 3,5 milim tığ kullanıyorum. İpinizin kalınlığına göre, elinizin ayarına göre değişebilirsiniz. Ben biraz sıkı işlediğim için bazı arkadaşlarım 3 ile işliyor mesela. Ben 3 ile işleyemem. Zaten elim çok sıkı. Bir de yani 3 ile işlediğim zaman tığ girmiyor arkadaşlar zincirin içine. Şimdi bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Şimdi 35 tane zincir çektim arkadaşlar. Burada zincir sayısı vereceğim ama herkesin zincir çekme uzunluğu da farklı olduğu için santim hesabı gitmek daha mantıklı. Şimdi bakın arkadaşlar. 35 zincirde ben 21 santime gelmişim. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 tane zincir çektim. Şimdi tekrar ölçüyorum. Bakın. Şöyle 27 santim çantamızın zinciri olmuş. Yani 40 santim yapmak istiyorsanız bunu 30 santim zincir çekin arkadaşlar. Şimdi hadi ben de 30 santim zincir çekeceğim. Şöyle 44'tü. 6 tane daha çektim. 50 zincir oldu. Şimdi şöyle ölçeyim. Bakın 30 santime 30 santime gelecek şekilde zincir çektim. Burada dediğim gibi şu an zincirlerin içine batmayacağımız için bakın başlangıçta zincirlerin içine batmıyoruz. Bu ilk sırayı hep bu zincirlerin boşluklarına batacağız. Şimdi arkadaşlar 50 zincir çektim. 30 santime yakın bir zincirim var. Şimdi bakın. Bundan sonra şöyle 1, 2, 3. Yani 50 zincirden sonra 3 zincir daha çekiyorum arkadaşlar. 53. Sonra 50. zincirin içine gelip batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Burada şu trabzanlarınızı çok uzun çekmemeye dikkat edin. Yani böyle çok uzun olmasınlar. Ne kadar kısa tutabilirsek bence o kadar hoş görünecek. Şimdi aynı bakın şurada aynı deliğin içine bir tane daha yaptık. Bakın bu zincirle beraber 1, 2, 3 tane aynı sık iğnenin içinde olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Bu zincirleri de çok lütfen uzun bırakmamaya çalışın. Şimdi bakın burada zincirin içlerine batmıyoruz. Hemen şöyle altından geçiyoruz. Bakın boşluktan geçiriyoruz yani. Şöyle tığımı doluyorum. Şöyle boşluktan geçirip arka taraftan doğru
İpimi alıyorum. Burada ilk sıramız bu şekilde gerçekleşecek. Yalnız burada ipimiz dediğim gibi sıkı tutmaya çalışın. Hani burası gevşek olmasın. Bakın tekrar gösteriyorum. Zincirimizin şöyle arka tarafından dolanıp ipimizi alıp trabzan yapacağız. 1 2 bakın. Şimdi 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyoruz. Dediğim gibi trabzanlarınızı çok uzun çekmemeye çalışın. Tekrar yanına ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi şurada bir boşluk oluşuyor. Çünkü bu boşluk karşıda, bakın şöyle yapayım. Burayı çok kısa bırakmayın ilk seferde. Çünkü bu karşı tarafta bakın bunları yaptıktan sonra karşı o boşluklara tekrar trabzan yapacağız. Ve şurada hani bir zincir atlıyoruz. Tekrar bakın bir zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi lütfen kısa çekmeye özen gösterelim. Çok uzun olmasın. Hemen yine aynı şekilde bakın zincirimin arkasından dolanıyorum. İkili trabzan, ikili trabzan. Tekrar bir ikili trabzan. Bakın şimdi şöyle elimizle de biraz düzeltebiliriz. Şimdi bir zincir daha çekiyoruz. Aralarında birer zincir oluyor. Yine aynı şekilde zincirimiz arkasından dolanıp ilmeğimizi alıyoruz. Önce ikisini, bakın, sonra ikisini, yani ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar yanına önce ikisini, sonra ikisini, tekrar yanına önce ikisini, sonra ikisini. Bakın şöyle elimizle de düzeltiyoruz. Şimdi tekrar aynı işlemi sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, önce ikisini sonra ikisini, yani ikili trabzan. Normalde bu yurt dışındaki rafyaların rafyaları çok ince olduğu için üçlü de, yani üçlü trabzan da yapan var. Yani ipinize göre değişir ama kağıt ipte ikili trabzan yeterlidir. Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle sıramın sonuna gelene kadar şurada son bir tane, bakın şurada iki tane, yani zincirim kalana kadar devam edeceğim. Bakın sıra sonuna kadar geldim. Burada toplam köşedekiyi saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane ikili trabzan bloklarımız. Üçlü trabzan, bakın 3 adet trabzan bloklarımız var. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu sonda bakın şöyle iki tane kilit zincirli zincirimiz kaldı. Bu da 3. O ortada bırakacağımız bir tane. Şimdi bir tane zincir çekmiştik buradaki aralardaki gibi. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle şu kilit zincirin olduğu yere bakın. Hemen batıyorum. Yine buraya bir üç tane ikili trabzan. Birinciyi yapıyorum. Aynı noktaya bakın. İkinciyi yaptım. Aynı noktaya üçüncüyü de yaptım. Şöyle yapayım. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Şimdi burada köşe dönüşlerimizi oluşturacağız. Bu ipi de şurada yürüteceğim. İçeride kalacak. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Tekrar bir ikili trabzan. Yine batıyorum. Tekrar bir ikili trabzan. Tekrar batıyorum. Tekrar bir ikili trabzan. Şunu da şuradan hafif şöyle çekebilirim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bir zincir daha çekiyorum. Bakın şimdi bir grup daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bakın arkadaşlar. Köşemizi oluşturmuş olduk. Artık şu köşelerden arttırmamızı yapacağız. Şimdi bakın.
Buradan sonra şimdi bir tane zincir çekiyoruz yine. Şimdi arkadaşlar burada bakın şurada boşluklar var. Buradaki boşluklara trabzanlarımızı yapacağız. Burada toplam 14 tane köşeleri saymıyoruz. Bakın bunu köşe tamamlayacağız. Burada toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane trabzan bloklarımız var. Şimdi aynı şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi 14 tane buraya trabzan bloklarını yine yerleştiriyoruz. Şimdi bakın şuradaki boşluğa hemen bir zincirimizi çektik. Hemen bakın boşluğun içine batarak trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Aynı baştaki gibi zincire batmıyoruz bu kısımda. Şimdi üçüncüyü de yapıyorum. Bakın. Bakın burada da o şekilde. Burada da o şekilde yapıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum. İpimi de şöyle aşağıdan yürütüyorum. Hemen bakın şu iki trabzan arasındaki boşluğa tekrar batıyorum. Bu aradaki zincirleri lütfen hani çok uzatmadan çekmeye çalışın. Hani bir marullanma olmasın. Yani raf ipte böyle olmuyor ama kağıt ip kalın olduğu için biraz elimizi burada sıkı tutmamız gerekiyor. Dediğim gibi elin sıkı değilse küçük numara tığla yapabilirsiniz. Şimdi hemen yandakine geçiyorum. Şimdi 1, 2, 3. Bakın arkadaşlar. Şimdi bütün bu trabzanların aralarındaki boşluklara şöyle buralara yine üçlü trabzanları yapıp şuraya kadar bakın en son şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Burada köşe dönüşümüzü birleştirmemizi yapacağız. Evet arkadaşlar bakın sonda şuraya şu kutucuğun içine gelene kadar yaptık. Burada dikkat etmeniz gereken kutucukların eşit olması. Bakın şu köşeleri saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi karşıya hemen geçiyoruz. 1, bakın bu köşe değil bu. Dikkat edin şurada. Köşe burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi bu köşeyi ve birleşim kısmımızı yapıyoruz burada. Yine bir zincir çekiyoruz. Bakın arkadaşlar şurada ilk baştaki trabzanlarımızı yaparken battığımız noktanın aynı noktaya tekrar batıyoruz. Bakın. Şöyle. Burası biraz zorlayıcı olabilir. Bakın. Şimdi tekrar bir ikili trabzan. Aynı noktaya bir tane daha. Aynı noktaya bir tane daha. Kusura bakmayın. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Aynı burada köşedik gibi 1, 2, 3 tane. Bakın 3 tane aralarında birer zincir olan 3 adet ikili trabzan olan bloklardan yapacağız. Şimdi aynı noktaya tekrar batıyoruz. 1 ikili trabzan. İkili trabzan. Aynı noktaya bir kez daha batıyoruz. Bir ikili trabzan daha. Bunu da üçledik. Şimdi burada birleşim yapıp üst sıraya çıkacağız. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Bakın arkadaşlar tekrar şurada ilk başlangıçta 3 tane zincir çekmiştik biliyorsunuz. Onun tepesine batıyorum. Bakın. Şöyle bir kaydırma yapacağım. Kaydırmamı yapıyorum. Ve 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyorum. Ama siz dediğim gibi bakın şöyle de yapabilirsiniz. Hatta dediğim gibi ben de ilk kez yapıyorum. Şu küçüğünü yaptım ama şimdi kaydırmamı yaptım. Geri dönüyorum. 1, 2, 3. Yani örgümü tersine çeviriyorum arkadaşlar. Örgünün işleyişi bir hem ters hem düzden işleniyor. Şimdi ters çevirdim bakın. Şimdi buradaydık. Bu tarafa gidecektik. Şöyle eğer düz olsaydı. Şimdi örgüyü ters çevirdiğimiz için bu aksi yöne doğru gidiyoruz. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Bakın. Hemen
Şuradaki bakın boşluk, bir zincir çekmiştim ya şurada. O boşluğun içine batıyorum. Bak, ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincire birlikte 3 tane ikili trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. Köşemi oluşturuyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Bakın. Şimdi bakın şurada köşemizi oluşturduk. Bir zincir çekiyoruz tekrar. Tığımı doluyorum. Bakın şu aradaki hemen yine boşluğumun içine batıyorum. Buraya da yine aynı şekilde köşe oluşturacağız. Önce 3 tane ikili trabzan. Aynı noktaya bir zincir yine ortasında tekrar aynı boşluğa batıyoruz. Bakın 1 2 ve bakın köşemiz oluştu burada. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine bakın olayımız bundan ibaret. Şuradaki boşluklara trabzan yapmak. Hemen yana geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yana geçiyorum arkadaşlar. Kutucukların aralarına trabzanlarımızı yapıp şurada köşede tekrar arttırmayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın sonuncu trabzanımızda bakın burada arasında bir zincir vardı. Buraya da şöyle 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada da yine bakın bir zincir çekiyorum. Şurada olduğu gibi bakın köşede olduğu gibi şu köşe arttırmalarımı yapacağım. Şimdi bakın 1 2 3 tane şöyle yaklaştırayım. Şurada hemen ikisinin arasında bir boşluğum var. Buraya batıyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 3. Şimdi tekrar bir zincir çekip aynı noktaya batıyorum ve köşemi arttırmamı yapıyorum. 1 2 aynı noktaya bir tane daha. 3. Bakın. Kağıt ip biliyorsunuz el ütüsünü çok sever. Normal ütüyü de çok sever. Korkmayın yani ütülerken. Şimdi bir zincir çektim yine. Şimdi şuradaki bakın boşluğa geleceğim. Şuraya. Oraya da aynı şekilde köşemden oluşturacağım. 3 tane ikili trabzanımı buraya yapıyorum. Bakın bir zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzan daha yapacağım. Ve köşeme oluşturacağım. Artışlarım oluyor bu kısımlarda. Bakın. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen şuradaki boşluğa. Yine kutucuk yapma işlemine devam. Yani kutucukların içine trabzan yapma işlemine devam. Bakın. Şimdi buraya da kutucukları dolduruyoruz. Sonra birleştireceğiz. Diğer üst sıraya çıkacağız. Evet arkadaşlar şimdi bakın şöyle elimle de düzeltiyorum. Gayet de güzel oluyor. Şimdi bakın sonuncu bakın kutuya yaptık. Burada da toplamda sayın bakın arkadaşlar. 15 tane bir tane artmış oldu. 14 ile başlamıştık. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir tane arttı. Bakın hemen karşısında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın hemen burada 3 tane zincir çekerek yukarı çıkıyorduk. Hemen onun şöyle tepesine batıyorum. Bakın şöyle yaklaştırayım. Şu 3 zincirin hemen bakın şöyle tepesine batıyorum. Ve ilmek kaydırıyorum. Örgümü yine şöyle tersine çeviriyorum. 1,
2, 3. Şimdi bu tarafa doğru döndüğümüze göre buradan devam ediyoruz. Hemen bakın arkadaşlar, buraya boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle. Şimdi hemen yanına geçiyorum. Hemen yine boşluğa ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 tane. Zaten biliyorsunuz, artık öğrendiniz. Bu boşlukların içine oluyor bunlar. Dikkat etmeniz gereken, zincirlerinizi, trabzanlarınızı çok uzatmayın. Arada koyduğumuz zincirleri kısa tutun. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine kutucuklarımı arkadaşlar yapıyorum. Karşıda arttırma sırasına, şuraya yaptıktan sonra arttırma sırasına geçeceğiz. Burada görüşüyoruz. Bakın şöyle köşeye geldim. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Arttırma kısımlarında şu köşelere her zaman, bakın arkadaşlar şöyle çevireyim. Şu köşelere her zaman yine böyle ikili arttırma yapacağız. Sonra o arttırmalar kalkacak. Çantamızı yukarı doğru toparlayacağız. Şimdi tekrar bakın şu boşluğa batıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan. Bakın. 2 tane yapmışım. Bir tane daha yapıyorum. Şimdi bir zincir. Şimdi arkadaşlar şu araya üçlü 2 tane, pardon, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ya normalde bu hanım dilendi, beybendi modeli var biliyorsunuz. Ona benziyor bence. Yani arttırım tekniği. Şimdi bakın 3 tane ikili trabzan şu araya yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine şu köşeye, şurada ortaya batıyorum. Yine buraya köşemi arttırmalarımı yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı noktaya batıyorum ve bakın yine 3 tane ikili trabzan, tekrar köşe dönüşümüzü sağladık. Bakın şöyle elimizle de bir düzeltelim. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen bakın yandaki boşluğa geçiyorum. Yine kutucuklarımın içine trabzanlarımı yapıp karşı tarafta, bakın şöyle göstereyim. Şu elimle düzelteyim. Yine burada da aynı şekilde arkadaşlar şu köşelerde gelince yine arttırımızı yapacağız. Burada birleştireceğiz ve bir üst sıraya çıkacağız. Diğer köşeye geldik. Burada da aynı şekilde bir zincir çekiyorum. Şurada bakın köşe yaptığımız aralarda bir zincir çektiğimiz boşluklara yine batıyoruz. Ve şöyle tekrar bir köşe yapıyoruz. Yine aynı yere batıyoruz. Bir zincir çektikten sonra tekrar bir ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane. Bakın şöyle aynı şekilde bunun aynısını yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şöyle bakın şu aradaki boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bakın şurada birleşim yerinde arttırma yerine tekrar şöyle ortaya batıyorum. Bir zincir çekip tekrar aynı noktaya batıyorum. Tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Birleştirmemizi yapıyoruz. Bakın 3 tane zincirin çekerek dönüş yapıyoruz biliyorsunuz. Onun şöyle tepesine batıyorum. İlmeğimi alıp diğerinden kaydırıyorum. Bakın. Hatta dediğim gibi şurayı şöyle biraz zincirimizi kısa çekelim. Şöyle
Tekrar batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şimdi arkadaşlar dönüş yapacağım ama şöyle bir bilgi vereyim. Eğer size bu kadar taban yetiyorsa burada kalabilirsiniz. Bakın şöyle ben bir sıra daha yapacağım. Bakın 37 santim oldu arkadaşlar. Bir sıra daha dönmeyi düşünüyorum. Burada da mesela arkadaşlar bakın. Şimdi bitmiş haliyle şimdi burada bitirdik diyelim. Ben bir sıra daha döneceğim ama şimdi burada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. 16 da karşıda arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkarken sayılarımızın çift olması gerekiyor. Çünkü çantanın yukarıya doğru kol omuz kısmını ikiye böldüğü için çift olması gerekiyor. Şimdi yukarı çıkarken şu artık arttırma yapmayacağız. Sadece direkt üç tane ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde çantamız yukarı doğru artacak. O sayıyı da şöyle belirleyebiliriz. Şimdi 16 tane burada var arkadaşlar. Şimdi bu sırada 16. Bakın. Şimdi buradan yukarı çıktığınız zaman buraya bir tane koyacaksınız. Arttırım yapmadan. Bakın şimdi. Şimdi burada döndük diyelim. Şimdi buraya dönünce bir tane buraya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. Bakın arkadaşlar 42'ye denk geliyor. Genelde şimdi çiftle başlarsanız zaten hani 14 tane ile başladık biz. Hani çift olur çünkü dediğim gibi ikiye böleceğiz. Ama ben şimdi bir sıra daha geçeceğim. Bir sıra daha taban yapacağım. Bu yüzden arkadaşlar bakın birleştirmeden sonra geri dönüyorum. 1, 2, 3 tane biliyorsunuz. Şöyle hatta zincirimi biraz kısa tutayım. Bakın ben bile yani unutuyorum bazen. Şöyle bu şeyleri biraz dikkat edersek şöyle 3. Hemen dönüş yapıyorum. Bakın arkadaşlar döndük ve şu boşluğa hemen bir üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Pardon artık anladınız. Bazen karıştırıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi dediğim gibi ben bir sıra daha arttıracağım için yine bakın 1, 2, 3 tane yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum arkadaşlar. 1, bakın 2, 3. Bir zincir çekiyorum. Şimdi şuradaki kutucukların içine geliyorum. 1, 2, 3. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen şu yan tarafa daha kutucuk yapıyorum. Yani taban kısmını çift sayıyla başlarsanız siz sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Mesela biz 14 ile başlamıştık biliyorsunuz şu ilk başı. Yani bunu çift sayıyla başlamanızda fayda var diyorum. Şimdi hemen yana tekrar köşe kısmına geliyorum. Burada da arttırmamı yapıyorum. Yani önce 3 tane ikili trabzan, bir zincir, yine aynı noktaya. Üç tane ikili trabzan. Bu arada arkadaşlar videonun oynatma seçenekleri var. Sağ üst köşede 3 nokta şeklinde görünüyor. Oradan hızlı olduğumu düşünüyorsanız ki bazen hızlı örüyorum. Evet çünkü hani videoyu yetiştirmek adına oradan yavaşlatabilirsiniz. Şimdi bakın. Ben de şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Hemen yine kutuların içine şöyle trabzanlarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. Bakın. Buradan devam ediyoruz. Buraya da geliyoruz arkadaşlar. Ortasına batıp tekrar köşemizi yapıyoruz. Birer tane buralara
biliyorsunuz üçer tane ikili trabzanlarımız var. Burada da tekrar bir köşe yapıyoruz. Sonra birleşim yerine geliyoruz ve ben daha taban yapmayı düşünmüyorum. Burada birleştirip üst sıraya çıkacağız arkadaşlar. Bakın şurada birleştirmemi yaptım ve ütüledim. Tabanlarımız biliyorsunuz ve kağıt ip. Eğer hani başka normal rafyalarda çalışıyorsanız da ütüleyebilirsiniz. Şimdi kağıt ipi ütüledim. Üst tarafa çıkacağım. Şimdi bir ölçü veriyorum bakın. Bakın 40 santim tam hesapladığımız gibi 40 santime yakın bir tabanımız oldu. Dediğim ölçülere zincir çekip bu şekilde benim gibi hani bu kalınlıkta taban yaparsanız 40 santimlik bir çanta tabanınız oluşur. Şimdi şöyle yüksekliğini de ölçeyim. Bakın 9,5 santim bir yüksekliği var. Şimdi ölçülerimizi verdim. Şimdi taban kısmını bitirdik. Ütümüzü yaptık. Şimdi arkadaşlar üst sıraya geçeceğiz. Artık artırma yapmayacağız. Çantamız yukarı doğru genişleyecek. Ancak bakın şurada biliyorsunuz birleştirmem şuradaydı. Şimdi bunu birleştirdikten sonra bakın şöyle ipimi kesip arka tarafa alacağım. Çünkü birleştirerek ilerleyen çantalarda bu birleştirme izi illaki oluyor. Tamamen yani birebir uyuştuğu çok nadir yani oluyor. O yüzden böyle birleştirilen kısımlı çantalarda ben genelde birleştirmeyi şöyle yan tarafa almayı tercih ediyorum. Burada da bunu yan tarafa alacağım. Bakın şöyle ipimi zaten kestim biraz. Şöyle bakın. Biraz kesiyorum. Buradan çıkarıyorum ipimi. Bakın şöyle hemen buradan şöyle aşağı doğru alıyorum. Bakın. Şöyle bir daha bu tarafa doğru çekiyorum. Yani burada maksat siz buradan da devam edebilirsiniz ama ben genelde dediğim gibi bu birleştirmeli olan çantalarda hani arka taraftan yürütmeyi arka demişim pardon, yan taraflardan birleştirmeyi daha çok seviyorum. O yüzden bu tarafı alacağım ipimi. Şimdi biliyorsunuz şunu şöyle aşağı doğru çekeyim. İpi de buradan kesinlikle kısa kesmeyin. Şimdi bir dahaki turda buralara trabzanlar yaparken şöyle arada yürüteceğim, öyle keseceğim. Bakın. Şimdi arkadaşlar ipimi alıyorum. Biliyorsunuz bir ters bir düzden örneğimizi koyuyoruz. Şimdi düzle birleştiğimiz için ne yapacaktık? Ters kısmından örneğimizi dönüp kuracaktık. Şimdi şuraya ortaya geliyorum. Hemen şuradan bakın şöyle arka kısmından dönüyor. Çünkü en son bakın düz sırayı yapmıştık. Sonra dönüp bir de tersinden öreceğimiz için direkt ipimi ters taraftan doğru bakın şöyle şuradan boşluktan alıyorum. Şöyle kilitliyorum bakın. İpim burada. Şu ipimi de şimdi trabzan yaparken yürüteceğim. 3 tane zincirim var birleştirdiğim kısımla beraber. Hemen yine trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Sadece burada hani birleştirme noktasını değiştirdik aslında. Bakın. Şimdi artık şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki kutuya tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi trabzanlarınız lütfen çok uzun olmasın. Aradaki zincir mesafesine dikkat edin. Elinizi gevşek şekilde çekmeyin zincirinize. Şimdi arkadaşlar daha arttırma yapmıyoruz. Arttırma yapmadığımız için de buraları birer kez batacağız. Normalde bakın şöyle düz çevireyim. Bakın köşelerde ikişer kez arttırıyoruz. Bu bilenler bilir. Hanım dilendi bey beğendi modeli var. Tığ işi böyle motif. Onun gibi şöyle kenarlardan biliyorsunuz arttırdık. Burayı artık arttırmayacağız ki yukarı doğru çantamız toplansın. Şimdi arkadaşlar bunun boyutunu da şöyle ayarlamak için ben 14'te başladım. Hani çift olması gerekiyor. Çantamızın sapı yukarıda ikiye ayrılacağı için. Bunun en garanti yöntemi çift sayılarla yapın. Mesela 14 yapın, 16 yapın. Büyük istiyorsanız, küçük istiyorsanız 12 yapın. Yani ben de ilk kez çalıştığım için mantıken hani çift sayıyla başlayınca çift sayıyla biteceğini düşündüğüm için, çünkü arttırıyoruz iki tarafta aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Hani bu şekilde ölçüleri büyütebilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Şurada köşeye batıyorum ortaya. Buraya artık
sadece bir grup ikili trabzan yapıyoruz. Yani 3 tane ikili trabzan yaptık. Bakın bir zincir çekiyorum. Hemen bakın şurada ipim de var. Onu da yürüteceğim aşağıda. Hemen yan tarafa geçiyorum. Yine 3 tane ikili trabzan. Örneğimiz artık bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Başka hani gövde boyuna gelene kadar, kol ayrımına gelene kadar hiçbir şey yapmıyoruz başka. Bir zincir çekiyoruz. Boşlukların içine batıp 3 tane ikili trabzan. Bu kadar arkadaşlar yani. Her bir boşluğun içine köşeleri döndükten sonra şuraları birer tane yaptıktan sonra burada birleştireceğiz. Yukarı çıkacağız. Birleştireceğiz. Yukarı çıkacağız ve hep aynı işlemi yapıyoruz. Oldukça bence yapımı kolay ve basit bir çanta arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarım da dediğim gibi kolaylıkla yapabilir. Şimdi arkadaşlar her bir kutunun içine bir kere batıyoruz. Burada arkadaşlar bakın aynı şekilde köşelere de birer kez yani bir grup olmak üzere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine burayı size göstereceğim. Biraz şöyle öreyim. Buraya gelince göstereceğim. Ondan sonra şurada tekrar birleştirmeyi göstereceğim. Zaten üst sıraya çıkacağız ve bundan sonra hem tersten hem düzden aynı örgüyü yaparak çantamızı ilerleteceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar köşeye geldim. Burada yine köşeye şöyle batıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir zincir çekiyorum. Hemen sıradaki boşluktayım. Zaten bu sıradan sonra direkt çanta yukarı doğru toparlamaya başlıyor. Başka hiçbir arttırma eksiltme olmadığı için çantamızı belli bir boya gelene kadar ve bu sizin isteğinize bağlı. Ördüğünüz iple de alakalı. Şimdi ben kağıt iple örüyorum. Benden kağıt ip çok istendi. Genelde biliyorsunuz kağıt ip diğer iplere göre daha uygun oluyor. Tabi çanta farklı iplerle daha hani farklı boyutta da durabilir. Ama ben şimdi herkesin ulaşılabilir olan iple yapmayı tercih ettim. Hani benden değerli takipçilerim Instagram üzerinden çok yazdılar. Ve şimdi onu yapıyorum. Çünkü kağıt iple rafya ip arasında biraz fark oluyor. Mesela zincir 2 tane çekebilirken mesela rafyada ince bir rafyada bunda bir tane onu da sıkı çekmeniz gerekiyor ki bol olmasın. Bol olursa bu marullanabilir ve güzel görünmeyebilir. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Arkadaşlar buradaki boşluğa tekrar tığımı doluyorum. Ve 3 tane ikili trabzan. Söylediğim gibi her zaman ipinizin kontrolü sizde olsun. Şu trabzanları bakın arkadaşlar çok yukarı uzatmadan çekin. Bir zincir çekiyorum. Hemen şu yandaki boşluğa. Bakın hemen köşeleri oluştu. Dediğim gibi oldukça kolay bir model. Yani kutucuk dolduruyoruz arkadaşlar. Zaten şu tabandan sonra yani kol kısmına kadar dümdüz sadece kutucukları, boşlukları kutucuk doldurarak ilerliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar sıradan devam ediyoruz. Şimdi bakın yukarı doğru zaten kenarı kıvrılmaya başladı. Şimdi kutucukların her birine birer tane bakın buradaki kutucuğa da zaten şurada köşedekine yapmıştık. Buradakine birer tane yapıp şurada birleştireceğim. Buradaki köşeme de geldim. Yine bir zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa tekrar batıyorum. Ve yine buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bir zincir çekiyorum. Hemen yana. Şimdi artık arttırım yapmayacağımız için hep bu birleşim noktası burada kenarda duracak. Onu sabitlemiş olduk. Hani en azından çantamızın ön ve arka yüzünde bir birleşim olmayacak. Siz de böyle birleştirme bir çanta yapıyorsanız ki tabandan sonra da mutlaka arkadaşlar bu şekilde yapın. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi burada birleştiriyoruz. Bakın. Şöyle yine aynı şekilde altta tabanda yaptığımız gibi birleştirmemi yapıyorum. Ve ters çeviriyorum. Bakın örgümü. Hemen 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve artık öğrendiğinizi düşünüyorum. Bir ters bir düzden ördüğüm için hemen bu kutucuğa 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum.
hemen yandaki kutucuğa hemen bakın yine 3 adet ikili trabzan. Bakın. Zincir çekiyorum. Bakın boşluk. Hemen boşluğun içerisinden girip yine 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Hemen yandaki boşluğa. Üç tane ikili trabzan. Evet arkadaşlar. Örneğimiz bu şekilde ilerliyor. Çok da böyle sürekli aynı yerleri gösterip sizi sıkmak istemiyorum. Çünkü örnek bu. Her seferinde arkadaşlar şurada birleşim noktasına birleştiriyoruz. Her bir kutucuğun içerisine batıp şöyle boşluğun içerisine batıyoruz ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın kutucukların zaten ortalarına batıyoruz. Buraya gelince de birleştiriyoruz. İlmek kaydırmayla tersimizi çeviriyoruz. 3 zincir çekip tekrar kutucuklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde istediğiniz boya gelene kadar bunu uzatabilirsiniz. Omuz boyu ayrımını yapana kadar bu işlemi tekrar edeceğim. Ben de kendimce istediğim ölçüye gelene kadar sizle öreceğim. Tabii o ölçüye gelince videoda ölçüsünü kaç kutucuk yaptım onları size söyleyeceğim. Sonra kol ayrımı kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, örgümü istediğim genişliğe gelene kadar ördüm. Şimdi size sayıları vereceğim. Şimdi arkadaşlar tabanımız burasıydı biliyorsunuz. Şurada taban, en son taban arttırmadan sonraki üst kısmı sayıyoruz. Buradan şöyle kutucuklarımı sayıyorum. 27 sıra kutucuk yaptım tabandan sonra arkadaşlar. Şimdi santim olarak da ölçeyim size, bakın. Dediğim gibi bu sizin istediğiniz ölçüye kadar yapabilirsiniz. Daha uzun da yapabilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz. Şimdi ben şuradan tabanın başlangıç yerinden şöyle bitiş yerinden yukarı doğru 27 santim arkadaşlar. Şimdi çantamızın omuz kısmına geçeceğiz. Takip edenler biliyordur. Normalde bu yurt dışına ait bir çantanın modeli ve ben çanta sahibiyle kendisiyle konuştum. Kendisinin yapabilirsiniz, video çekebilirsiniz ama birebir aynısı olmasın dedi. Ben de emeğine saygı duyuyorum. Çünkü kendi modeliymiş ve tarifini sonradan da öğrendim ki ücretli bir şekilde satıyormuş. Ben de konuştum. Saygı duyuyorum arkadaşlar açıkçası emeğine, ama size tarif edeceğim. İsterseniz aynı şekilde aynı model yapabilirsiniz ama ben birebir aynısını yapmayacağım. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Tamamen o kişinin emeğine saygıdan dolayı. Çünkü ben de hani şu an onun YouTube kanalında bu çantanın yapımı yok. Ama ben dediğim gibi kendisiyle konuştuğum için kimsenin de emeğinin şurada ben 3-5 kuruş kazanacağım diye veyahut da izleneceğim diye kimsenin emeğine girmek istemem. Açıkçası hakkına girmek istemem. O yüzden örneği birebir aynısı değil de şu sap kısmında biraz değişiklik yapacağım arkadaşlar. Normalde modelde çantayı ortalıyor ve orta kısmından doğru sap çıkarıyor ama ben böyle yapmayacağım. Şu araya bir boşluk koyacağım. Yani birebir aynısını olmasını istemediği için bu şekilde de askının güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle çantamızı ortalıyoruz arkadaşlar. Bakın, hatta şöyle yükselteyim size biraz. Evet. Bakın, pardon, sallandı. Şimdi arkadaşlar çantamızı ortalıyoruz. En son bakın şurada birleştirdik. Şimdi buradan ipi keseceğim. Ve burada 27 sıra dediğim gibi kutucuk ördük. Şimdi çantamı ikiye katladım. Her zaman başta söylediğim gibi çift sayı olması gerektiği için zaten başlangıçta da söyledim. Hani çiftle başlamıştım. Bu yalnız tekle yapmadım ama mantıken şöyle düşündüm. Hani çift sayıyla başlarsam zaten kenarlardan aynı şekilde arttığı için çift olacağını düşündüğüm için çift sayıyla başladım. Şimdi arkadaşlar ben şöyle ortadan şöyle ayırdım ve bakın şuralara belirteç taktım. Benim bu ön kısımda 23 tane, arka kısımda 23 tane. Yani toplam 66 tane kutucuğum var. Şöyle 23-23 şeklinde şuralara işaretleyici taktım. Şimdi şu askımın başlayacağı yerlere de taktım. Bakın arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9. 9 tane buradan, 9 tane bu taraftan ayırdım. Ortada da 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane omuz için boşluk bıraktım. Burayı işlemeyeceğim. Şu koyduğum
işaretleyicileri oradan başlayıp omuz kısmını kesmeye başlayacağım. Normal o resimdeki çantada mesela ortaya bölüyor. Orada da dediğim gibi tam bu orta kısmından omuz kısmını kesmeye başlayabilirsiniz. Ama ben o şekilde yapmayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi emeğe saygı. Yani birebir aynısını yapmayı düşünmüyorum. Şimdi biraz da kol oyuntusu bırakacağım şuraya. Bence bu şekilde de gayet güzel olur. Mantığı dediğim gibi yaparsanız, isterseniz bunu yapmadan direkt şöyle ortasından doğru başlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın, en son biliyorsunuz örneğimizi bir düzünden bir tersinden işliyoruz. Bakın en son şurada düz kısmından kaldık ve burada ilmek kaydırmamı yaptım. Şöyle bir zincir çektim. Bu ipimi buradan şimdi keseceğim. Şöyle bakın kestim. Kestikten sonra şöyle aşağı doğru yürüteceğim. Zaten bunu yaparken biliyorsunuz arada kaybolacak. Şöyle arka tarafa doğru ipimi aldım. Şimdi arkadaşlar en son düzden yaptığımız için örnek bir ters bir düz olduğu için şimdi iç tarafından doğru örneğimizi öreceğiz. Şimdi şuradan bakın arkadaşlar başlayacağız. Şimdi aşağı doğru indireyim. Şimdi arkadaşlar bakın, ipimi iç tarafından alıyorum. Hemen bakın şu kol yerinden ayırdığım yerden şöyle tığımı bırakıyorum. Geçiriyorum. Şöyle ipimi arka tarafa doğru bırakıyorum arkadaşlar. Bu iç kısmına sonra temizleyeceğim. Bu arada ütülemedim henüz. Yan kısımlarını yaptıktan sonra ütülemeyi düşünüyorum. Şimdi 2 şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Hatta şöyle ipi içeri almayı unuttum. Şimdi bakın arkadaşlar, şu ipimi de şöyle arka tarafa doğru alıyorum. 1 2 ve 3. Bunu da tamamen doğaçlama yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle hemen yandaki kutucuğun içine geçiyorum. Buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu arada şuradaki ipimi de şöyle yürütüyorum. Bakın. Şimdi yine bir zincir çekiyorum hemen yan tarafa. Biliyorsunuz olayımız aynı. Şimdi bakın. Şöyle zaten omuz boyunu böyle keseceğiz. Şimdi arkadaşlar bu bütün kutucukları şöyle göstereyim. Tersten doğru kutucuklarımızı yapıyoruz. Şuraya gelene kadar burada tekrar en son yapıp şurada bir kesme işlemimiz olacak. Aynı şimdi buradaki gibi. Şimdi kutucuklarımızı dolduruyoruz. En başta şöyle bir işlem vardı. Buraya kadar yine kutucuklarımızı dolduruyoruz arkadaşlar. Burada da yine bu kesme işlemini yapacağız. Evet arkadaşlar bakın, buradaki işaretcimin olduğu yere kadar geldim. En sonuncuyu yaptım. Şimdi buraya, burada başta olduğu gibi şuradaki gibi görünüyor mu? Birleşim yapacağım. Şimdi arkadaşlar burada köşede şöyle yapıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Batıyoruz ve şöyle ikili trabzan halinde çıkıyoruz. Bakın yukarı. Şimdi ters döneceğiz arkadaşlar. Örgümüzü kendimize doğru çeviriyoruz. Bakın 1, 2 ve 3. Bakın. Şimdi hemen şuraya şöyle bakın şöyle kutucuğun içine geçiyoruz. Ve yine kutucuklarımızı yapıyoruz. Bu şekilde zaten eksilmiş oluyor. Bakın. Şöyle. Bitişlerde hep tığımızı doluyoruz. Burada zincir yok biliyorsunuz. Tığımızı doluyoruz. İkili trabzan olarak yukarı çıkıyoruz. 3 adet zincir çekip sıradaki boşluğun içine batıp kutucuklarımızı tekrarlıyoruz. Her sırada bu şekilde azalıyor arkadaşlar. Burayı yaptıktan sonra zaten aynısını bu taraf için de gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi ben böyle bir değişiklik yaptım. Bence bu hale de çok güzel olacak. Şimdi arkadaşlar kutucukları tekrar ettiriyoruz. Burada tekrar eksiltme sırasında buluşuyoruz. Şuraya kadar geldim. Son kutucuğun içine battım. Kutucuk yaptım. Buraya kutucuk yapmıyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Şimdi bakın zincir çekmiyorum. Tığımı doluyorum. Şuraya boşluğa batıyorum. Ve şöyle 2 seferde
buradan yukarı ikili trabzan şeklinde çıkıyorum arkadaşlar. Bir, şöyle hemen geri dönüyorum. Örgümü çeviriyorum. Biliyorsunuz bir ters bir düzden örüyoruz. 1, 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Yine şuradaki hemen kutucuk boşluğuna batıyorum ve yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde hem baştan hem sondan azalmış oluyor. Bakın arkadaşlar şöyle. Yani bu çantayı örgüye yeni başlayan arkadaşlarım dahi yapabilir. Çok basit bir çanta. Bakın şöyle, şimdi buraya kadar geliyoruz. Burada da eksiltmeyi tekrarını göstereceğim. Sonra zaten yukarı omuz boyunda askı kısmına gelene kadar eksilteceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyecek. Şimdi arkadaşlar bakın yine bir eksiltme kısmındayız. Son kutucuğa geldik. Zaten yer belli. Burası eksiltme yerimiz. En son batacağımız kutucuk burası. Şimdi şöyle çevireyim. Bakın arkadaşlar şimdi yine tığımızı bu kısımda zincir çekmiyoruz. Buna dikkat edin. En sonunda zincirimizi çekmiyoruz. Tığımızı doluyoruz. Bu boşluğa batıyoruz. Bakın. Burada 2 seferde yani ikili trabzan halinde yukarı çıkıyorum. Ya bu kısımda da zincir çekebilirsiniz. Aslında orada bir hani değişiklik olmaz ama ben çevirdikten sonra çekiyorum. Bakın. Çeviriyorum örgümü. Hemen 1, 2, 3. Şimdi 3 tane zincir çektim. Tığımı doluyorum. Yine bakın şurada önde gelen boşluğun içine kutucuğumu yapıyorum. Bu şekilde artık azalmalarımız devam edecek. Oldukça basit arkadaşlar. Bakın şöyle zaten yukarı doğru gidiyor. Burada da bakın sıra sonunda da yine aynı şekilde en son kutucuğumuzu yapıyoruz. Zincir çekmeden tığımızı dolayıp şu boşluğa batıyoruz. İkili trabzan olarak çıkıp geri dönüyoruz. Tekrar kutucuk yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar askınızın istediğiniz mesafeye gelene kadar, mesela uçta ortada 3 tane mi istersiniz? Hani ne kadar istiyorsanız, mesela benim için 3 yeterlidir askı genişliği olarak. Yani bu ortada 3 tane kalana kadar yapmayı düşünüyorum ben. Hani siz daha kalın isterseniz 4 yapın. Kalına kadar azaltmayı, askımın kolunu azaltmayı, kesmeyi düşünüyorum. Şimdi ben oraya kadar keseceğim arkadaşlar. Ondan sonra zaten bu kısmında aynı şekilde gösterdiğim şekilde başlıyoruz. Burada da dikkat etmeniz gereken şey, yine burada örgü düzdeydi. Burada da yine tersten başlayacağız. Aynı buradaki başladığımız gibi burada da aynı boyutta keserek askımızda ne kadar kalmasını istiyorsanız, mesela 3 tane hani kutucuk neyse buna eşit aynı şekilde olacak şekilde aynı bu tarafı da kesip geliyoruz. Sonra askıları birleştirme kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Ama önce dediğim gibi ben bu kol boyunu omuzda kullanacağım genişliğe kadar kısaltacağım. Sonra biraz da öyle öreceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada toplam bakın 1, 2, 3 tane model kalana kadar, bırakana kadar şöyle kol kısmını kestim. Şimdi arkadaşlar buradan sonra birkaç sıra 3 tane olacak şekilde şu omuz payını biraz arttıracağım. Yani artık sabit 3 tane olacak. Eksiltmeyeceğim. Şimdi bunun için bakın şöyle burada eksiltme yapmıştım biliyorsunuz. 2 tane her zaman yaptığımız gibi kenarda. İkili trabzanla yukarı çıktık. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tekrar örgümüzü döndürüyoruz. Örgümüzü bir ters bir düzden örmeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Önde gelen şöyle boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine yandakine 1, 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar normalde eksiltirken şu kısma trabzan yapmıyoruz biliyorsunuz. Ama şimdi burada 2 tane kaldı. Eğer buraya yapmazsak 2'ye düşmüş olacak. Şimdi bir seferliğe mahsus şu omuz sapını oturtmak için yine bir zincir çekiyorum. Bakın şuraya üçlü trabzan yapıyorum. Bakın. Şimdi bu üçlü trabzandan sonra bakın 1, 2, 3 tane şöyle zincir çekip dönüyorum tekrar.
Bakın. Döndükten sonra şöyle yine şuradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ya bunu da ben şu an böyle uygun gördüm arkadaşlar. Böyle olacağını düşündüğüm için bu şekilde yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa yapıyorum. Çünkü aksi halde eksiliyor arkadaşlar oraya yapmazsanız. Şimdi eksiltme yapmayacağımız için bakın şimdi bir zincir daha çektim. Şimdi şuradaki bakın şöyle çevireyim. Şuradaki bakın eksilterek yukarı çıkmıştık ya. Yine aynı şekilde buraya bir adet yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum bakın. Şöyle şimdi 1 2 yine 3 tane zincir çekip geri dönüyorum. Yine aynı şekilde bakın şöyle bir yine trabzanlarımı şöyle kutucukların içine bakın birinci kutucuğum, ikinci kutucuğumu da dolduruyorum. Bakın bir zincir çekiyorum ve şuraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Şimdi tekrar 1 2 ve 3. Ya burada şu öbür tarafta yapıldıktan sonra şu birleşim aşamasında yapacağız. Şimdi ben birkaç sıra öreceğim. Sonra bu tarafa geçeceğim arkadaşlar. Fazladan bir iki sıra örebilirsiniz. Sonra söküp birleştirebilirsiniz. O sorun değil. Şimdi ben ne kadar askı uzunluğuna yapacağımı karar vermedim. Ama tabii ki bu tarafı da yapıp ikisinin mesela şurada ne kaç sıra arttırım yapmadan, eksiltme yapmadan kutucuk yapmışım. Onu zaten size söyleyeceğim. Şimdi bakın tekrar döndüm. Şimdi tekrar 3 tane bakın şöyle ikili trabzan yine yapıyoruz kutucuğa. Bir zincir, 2 3 yine bir zincir yine şuraya arkadaşlar çektiğimiz 3 zincirin dönüşlerde hemen üzerine kutucuk bu şekilde kesmeden aynı sayıda yukarı doğru çıkıyoruz. 1 2 3. Şimdi tekrar dönüyorum. Bir sıra daha yapalım. Bakın şöyle. Bir, iki, üç, bir, iki, üç tane ikili trabzan. Şöyle bir zincir, tekrar bir, iki, üç. Şimdi arkadaşlar bakın. Zaten bunların kenarına sık iğne döneceğiz. Şimdi ben bir sıra daha yapıyorum. Sonra bu kısma geçeceğim. 2 3 zincir çevirip bakın döndüm. Tekrar. Ya burada askınızın boyunun ne kadar uzun olmasını istiyorsanız şimdi karşıda da aynı şekilde yapılacağı için hani yarısı bu tarafta, yarısı diğer tarafta kalacak şekilde ayarlamamız lazım. Zincirimi çektim yine. Yani fazladan bir iki sıra örebilirsiniz arkadaşlar. Sonra yan tarafı yaptıktan sonra fazla gelirse sökersiniz. Ona göre bu tarafı da ayarlayıp birleştirirsiniz. Buraya da 2 1 2 3. Şimdi tekrar dönüyoruz. Düz kısımda şöyle bir sıra daha yapıyorum. Dediğim gibi şimdi buradan sonra şöyle bırakacağım. Karşı tarafa geçeceğim arkadaşlar. Orada da aynı şekilde burada gösterdiğim gibi aynı şekilde kol kısmı başlanacak. Şimdi tekrar
2 ve 3. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle omuz kısmının biraz ördüm. Bu kadar da karşıdan gelecek. Böyle hesap edin. Hani zaten şurada da bir omuz genişliği var. Ama dediğim gibi bir iki sıra daha örüp kendiniz ona göre eksiltebilirsiniz. Hatta ben mesela bakın şöyle 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Hadi bir tane daha yapalım. 3 tane zincir çektim. Dediğim gibi ben de videoyu çekerken anlık karar veriyorum. Bunu da hani yapalım. Eğer dediğim gibi uzun gelirse sökeriz. Birleşimden önce. Karşı tarafı da ona göre ayarlarız. Yani bir daha hani örmektense sökmek daha kolay diye düşünüyorum. Şimdi ters kısımdayız şu anda. Bakalım. Evet. Şimdi 1 2 3 kısım 3 tane zincir çekip düz kısma geldim. Bunu da yaptıktan sonra artık arkadaşlar burayı daha yapmayacağım. Diğer kısma geçeceğim. Ondan sonra askı kısmına zaten buraya kadar geldikten sonra karar vereceğim onu. Bu da sizin omuz kol boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz. Hatta bunu böyle uzatıp heybe tarzında da yapabilirsiniz. Daha uzun böyle yandan askı şeklinde. 2 3. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi şöyle ipimi kestim. Bakın. Şimdi aynı şekilde bu taraftan yapacağız arkadaşlar. Burada başladığımız gibi bakın şuradan biliyorsunuz bu düzünden ve örgüye tersinden başlıyoruz. Onu da yine göstereyim. Sonra zaten işlem aynı şekilde devam edecek. Şimdi şuradan işaretleyicinin olduğu yerden şöyle ipimi alıyorum. Hemen buraya şöyle bakın şu ipimi şuradan doğru dolaştırıyorum ki ben ön tarafa alacağım. İçeriden yürüteceğim onu. 2 ve 3. Şimdi 3 tane zincir çektim. Şunu şöyle aşağıya gizleyeceğim. Hemen buradaki kutucuğa geliyorum. Bakın. Şöyle. Kutucuğa geliyorum. Kutucuğun içine batıp buradan başlıyoruz. Aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Sadece burada başlarken örgünüz düz kısımda kaldıysa biliyorsunuz bir ters bir düz işlediğimiz için burada tersinden başladık. Bir zincir çekiyorum. Yandaki kutucuğa geçiyorum. Şöyle. Bakın şöyle yandaki kutucuğa geçiyorum. Dolamamışım. Yandaki kutucuğa geçiyorum ve buraları da kutucuk yapıyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki eksiltmelerde burada gördüğüm gibi aynı şekilde buraya kadar geliyoruz. Burada en son kutucuğumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Yukarıdayken buraya batıyoruz. İkili trabzan halinde yukarı çıkıp ters çevirip eksiltmemize devam ediyoruz. Buradaki teknikle aynı şekilde arkadaşlar 3 tane kalana kadar yapıyoruz. Yine kenar kısmını aynı bu şekilde gösterdiğim gibi yukarı doğru düz bir şekilde örüyoruz. Sonra ikisinin birleşim kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Çantamın iki kenarını bitirdim. Burada bir önceki sapta gösterdiğim gibi 9 sıra üçlü kutu yaptım. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra pardon. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkisini de 10 sıra yaptım arkadaşlar. Şimdi birleştireceğim. Önce bakın şurada ipimi kesmedim. En son burada ipim. Şimdi ikisini şöyle bakın. Şöyle ilmek kaydırmayla birleştireceğim ben bunu. Şimdi şöyle şuradan son ilmeğin içinden yine tığımı geçiriyorum. Sık iğne de yapabilirsiniz ama ben şöyle ilmek kaydırmayı tercih edeceğim gibi görünüyor. Şöyle ucundan bakın. Şöyle göstereyim bakın.
şöyle uç kısmından doğru alacağım arkadaşlar, karşı tarafındaki askının ve tığımdakinden geçireceğim. Biliyorsunuz ilmek kaydırmayı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bu kısmı şöyle üsttekinden alıyorum. Diğerinden geçirip alttan bakın ilmeğimi alıyorum. Şöyle yapayım hatta. Şöyle. Bazen örgüye bakarken görüntüyü unutuyorum. Şöyle kaydırıyorum. İçinden geçiriyorum. Şöyle ikinciye geçtim. Şöyle. Burada şöyle uç tarafları birbirine gelecek şekilde yapıyoruz bu işi. Bakın. Alttakinden. Ben böyle yapıyorum. Siz sık iğne de yapabilirsiniz bu arada. Ben sanki bu şekilde daha güzel olacağını düşündüğüm için bu şekilde yapıyorum. Şimdi şöyle elimle de düzelteyim. Ben henüz ütü yapmadım arkadaşlar. En son bittikten sonra hani o şekilde ütü yapmayı düşünüyorum. Çünkü daha sık iğne gideceğiz kenarlarına ve bir sırada ilmek kaydırma yapmayı düşünüyorum sık iğneden sonra. Genelde çanta bitişlerinde bunu kullanıyorum. Çünkü çantanın esnememesini, kol kısmını özellikle esnememesini sağlıyor ilmek kaydırma. Şimdi şuradan batıyorum. Şöyle. Şöyle dikkatlice alayım. Evet, bakın arkadaşlar. Burayı birleştirdik. Şimdi buradan başlayarak bütün kenarları sık iğne yapacağım. Bakın, şöyle bir zincirimi çektim. Bakın burada şöyle trabzan var. Onun şöyle tepesinden doğru batıyorum arkadaşlar. Şöyle trabzanın üstünde 2 tane sık iğne. Burada şu aralara 2'şer tane sık iğne yapıyoruz. Şu trabzanların üzerine de 2 tane yapalım. Bakın şöyle. İkili trabzan olduğu için. Ama dediğim gibi biraz uzun çekiyorsunuz. 3 tane de yapabilirsiniz. Ya burada maksat şu görüntünün kasmadan ya da çok bol durmadan güzel duracak şekilde yapmak bu işlemi. Hani onu zaten siz kendi el ayarınıza göre yapabilirsiniz. Örgünüzün hani duruşuna göre ayarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi buralarda bakın 2'şer tane koyuyorum. Şu araları da 2'şer tane koyuyorum. Dediğim gibi ipiniz çok ince ise hani 3 tane de oluyorsa koyabilirsiniz. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi bu şekilde şu araları da her birine şimdi 3 tane zincir çekip yukarı çıkmıştık. Orada 3 tane zincire eğer dediğim gibi ipiniz ince ise bazı ipler gerçekten kalın oluyor ama bu modelde gerçekten kalın ip kullanmanızı tercih etmem. Tavsiye de etmem. Mümkün olduğunca hani çok ince değil ama böyle biraz formlu ama çok kalın olmayan bir iple çalışmaya çalışın. Şimdi arkadaşlar bakın burada 3 zincir çekmiştik. 2 tanesini içine yaptım. Bir tanesini şu üstüne doğru yapacağım ben. Siz direkt buraya da 3 yapıp yan tarafa da geçebilirsiniz. Bilmiyorum, bakacağım şimdi nasıl güzel duruyorsa o şekilde yapmaya çalışacağım. Şimdi hemen şöyle ortasına battım. Evet, şimdi bakın 1
2, şurada hemen şunun ortasına batıyorum. 3, hemen yanına geçiyorum. 1, 2, bakın şunun üstüne doğru batıyorum. Sonra bir de arada batmaya da biliyor. Biraz sıkı işlediğim için ben ısrarla batmıyor. Şimdi tekrar buraya batalım. Evet arkadaşlar, bakın şu üç tane zincir çekip geri döndüğümüz yere, buraya 2 tane ortaya, bir tane de şu sık iğnenin, zincirin başlangıç noktasının tepesine, yani 3 tane olmuş oluyor. Bu şekilde bu boşluklarımızı dolduracağız arkadaşlar. Dediğim gibi ipiniz kalınsa 2 tane yapın. İpiniz ince ise, benimki de çok kalın bir ip değil, bakın ince. Bu örnü sürekli dolgu halinde olduğu için çok kalın ipi o yüzden önermiyorum. Şimdi ben bunları dolduracağım arkadaşlar. Siz de buraya bakın, bu şekilde tarif ettiğim gibi aşağı kadar iniyoruz. Sonra bir tane sık iğnelerin üzerine, şu ikili trabzanın üzerine birer tane gelecek şekilde dolaşacağız ve öbür tarafa geçeceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar, şu alt kısma indim. Burada da söylediğim gibi her bir trabzanın tepesine batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın burada da ipim vardı, onu da yürütüyorum. Bakın buradaki zincir çekiyoruz arada, biliyorsunuz. Oraya bir tane. Sonra trabzanların üzerine yine bir tane. Bakın. Burayı da araya bir tane, trabzanların üzerine de birer tane. Bakın. Şimdi burayı da böyle tamamlıyoruz. Yine kenarlarda söylediğim gibi araya 2 tane, şu ortalarına bir tane, 3'er tane olacak şekilde sık iğnemizi tamamlayıp geliyoruz. Sonra karşı tarafa da aynı işlemi, buradan ipimi kesiyorum. Buradan devam edip arkadaşlar aynı şekilde sık iğnelerimi tamamlayacağım. Sonra ilmek kaydırma aşamasına geçeceğim. Bakın şuraya kadar geldim. Şimdi burada hiç ipimi koparmayacağım. Karşı tarafa da sık iğne yapacağım. O yüzden ipimi koparmak istemiyorum. Direkt yine aynı kısımdan aşağıya doğru şöyle bakın. Aynı kısımdan aşağıya doğru bir ilmek kaydırma yapacağım yine. Burada bakın, bulunduğum nokta burası. Direkt şimdi bir tane şuraya yapıyorum. Bakın. Şimdi buradan aşağıya doğru tekrar ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın şöyle, bu ilmek kaydırmaların yanından doğru batıyorum. Üstüne doğru değil. Üstüne de batabilirsiniz. Gerçi fark etmez. Şöyle yan tarafından doğru. Bakın şöyle karşıya geçiyorum. Bakın. Hemen. Burada biraz zorlanabilirsiniz. İsterseniz kesip de karşıya geçebilirsiniz. Zorlanma derken burası bir tık daha kalın olduğu için, şurada ilmek kaydırma yaptığım için, o yüzden belki zorlayıcı olabilir ama ben bunu tercih ettim. Ama dediğim gibi zor gelirse kesin ipinizi, buradan başlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi karşıya geldim. Burada bir zincir çekiyorum hemen. Yine aynı şekilde şöyle ikili trabzanların üzerine 2 tane. Hemen ortada bir. Bakın. 2 de buraya. Hemen ikili trabzanların üzerine 2. Şöyle. Şimdi burayı da sırasıyla demin gösterdiğim şekilde, şöyle dediğim gibi, burada önemli olan muntazam durması, ne çok kasması ne de gevşek durması. Şimdi burayı da aynı şekilde
Demin gösterdiğim gibi buralara 3 tane zincir çektiğimiz için ikişer tane, bir tane de şuralara batıyoruz. Orada göstermiştim. Sonra dönüp geliyoruz ve ilmek kaydırma yapacağım arkadaşlar. İlmek kaydırmadan sonra çantamız bitecek. Evet, bakın burada şimdi bu tarafı da aynı şekilde sık iğnelerime döndüm arkadaşlar. Şimdi ilmek kaydırma yapacağım. Şöyle baştan geldim, yine bakın ikisi yan yana. Direkt hemen bakın şöyle ileri doğru devam ediyorum. Batıyorum ve tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Tığımı sık iğnenin içine geçiriyorum. Tığdaki ilmekten aldığım sık iğneye geçiriyorum. Bu arada hızlı yaptığımı düşünüyorsanız, ki bazen ben de kaçırıyorum gerçekten, hızlı öreyim bitireyim bir an önce videoyu yetiştireyim diye. Ama videoda şu sağ üst köşede pardon, oynatma hızı seçenekleri var 3 nokta şeklinde. Oradan oynatma hızını yavaşlatabilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar, batırıyorum sık iğneye, ilmeği alıyorum, tığımdakinden çıkarıyorum. Batırıyorum, ilmeği alıyorum, tığımdakinden çıkarıyorum. Bu şekilde bütün sık iğnelerin tepesine bakın bu işlemi yapıyorum. Bu işlem hem çanta askınızın zamanla şöyle bakın zamanla esnememesini, gevşememesini sağlayacak. Çantanızın ağzı da birazdan mesela bakın sadece sık iğne yapsanız da oradan bir ilmek kaydırma geçirinizdeki farkı görürsünüz. Şimdi bütün sık iğneleri burada geliyorum, ilmek kaydırmamı yapıp birleştiriyorum. Sonra karşı tarafa geçeceğim ve karşı tarafta da yine aynı şekilde bu işlemi tekrarlayacağım. İsterseniz ipinizi kesebilirsiniz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra buradan devam edersiniz. İsterseniz tekrar şuradan ilmek kaydırma yaparak da yapabilirsiniz. Bu şekilde çantamızı tamamlayacağız. Çantayı ben de ilk kez çalıştığım için arkadaşlar bitince tartacağım. Size ona göre bir ip, ne kadar ip gittiğini şöyle tarttıktan sonra söyleyeceğim. Çile olarak kullanıyorum, söylemiştim iplerimi. Şimdi ilmek kaydırmamı yapıp geliyorum. Şimdi buraya kadar bakın ilmek kaydırma yaptım. Şimdi ben ipimi kesmek istemediğim için tekrar buradan karşıya doğru ilmek yürütme yapacağım. Dediğim gibi siz kesebilirsiniz ama ben kesmeyi düşünmüyorum. Şöyle bakın. Düzgün duracak şekilde şöyle bir kere daha şuradan geçeceğim. Bunu da karşıya geçtikten sonra kaldığım yerden devam edeceğim. İlmek kaydırmalarımı yapacağım ve çantamı bitireceğim. Şimdi dediğim gibi bakın. Buradan ilmek kaydırmalarımı. Bu bir zor gelebilir. İsterseniz ipinizi koparın arkadaşlar. Ben kopartmak istemediğim için böyle karşıya geçiriyorum. Şöyle uygun noktaları bulunca ipimi çıkaracağım ama çıkaramadım. Şöyle. Şimdi evet, buradan karşıya doğru geçiriyorum. Bakın. Sadece buradaki olay yani güzel görünsün. Bir de şu kısım, daha doğrusu açıkçası ipi kesmek istemedim. Bir daha ipi yürüt sakla, onunla uğraşmak istemedim. Şuradan ipimi karşıya geçiriyorum. Şöyle yapayım. Evet. Bakın şöyle elimle de düzeltiyorum. Şimdi bakın şurayı karşıya geçtim. Hemen şu uç taraftan tekrar bir ilmek kaydırma yapıp bakın. Şimdi sıradan devam edeceğim. Burada da diğerinde olduğu gibi şöyle bütün sık iğnelerin tepesine batıyorum. Tığdan ilmeği geçiriyorum. Batıyorum. Tığın içinden ilmeği geçiriyorum. Bu şekilde de bütün sırayı çantamızın diğer ağız kenarını da tamamlayıp burada birleştirip keseceğiz ve çantamız bitecek. Evet, şimdi buraya kadar da geldik. Bakın artık çantamız bitti. Burada şöyle ipimi kesiyorum. Şimdi buradan ipimi çıkartıyorum. Bakın arkadaşlar, ipimi çıkarttıktan sonra
Şöyle arkaya doğru, şurada karşıda şöyle göstereyim. Buradan ilmeğin altından geçiriyorum. İpimi çıkarıyorum. Sonra bakın şu alt kısımdan doğru, ipi çekeceğim kısımdan doğru şu ipin çıkış yaptığı sık iğnenin tekrar dibinden geçiyorum bakın. Şimdi ipimi buradan alıp aşağı indireceğim. Sonra yürüttükten sonra keseceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle ipimi çekeyim. Tabii çekebilirsem. Şöyle ipimi aşağı doğru çekeceğim. Şöyle alayım. Bakın şöyle çektim. Şimdi ipimi yürüttükten sonra keseceğim. Mutlaka yürütün ipinizi. Yani şöyle bakın, bilmeyen arkadaşlar için göstereyim. Yürütmek nedir? İpi hemen kesmemek arkadaşlar. İpi hemen kesmiyoruz. Şöyle belli olmayacak şekilde. Burada da önemli olan nokta o. Hani sağ soldan ziyade ipinizin örgü yönüne doğru belli olmayacak. İşte birkaç sefer ipinizi aşağıdan yukarıdan geçirmek. Ondan sonra kesmek. Bakın şöyle. Ben yine bunu buradan aşağıya doğru alayım. Bakın bu şekilde. Şimdi bunu buradan keseceğim arkadaşlar. Çantamızın yapımı bitti. Şimdi çantamı tartacağım. Size ne kadar, kaç gram ip kullanmışım onu söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın çantamın da bu kadar oldu. Böyle şöyle ütülendikten sonra tabii ki daha düzgün olur ki kağıt ip ütüyü sever biliyorsunuz. Ütüleyeceğim, tartacağım. Çantamın bitmişiyle karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar, çantamın bitmiş haliyle karşınızdayım. Aslında çantayı ütüleyecektim ama ütüm bozuk olduğu için ve videonun size yetişmesini istediğim için onu bekleyemedim. Ben ütülenmemiş haliyle karşınızdayım. Bakın oldukça geniş bir çanta ve böyle de gayet tok ve formlu duruyor. Bakın arkadaşlar ve sağlam. Kağıt ipte arkadaşlar verdiğim püf noktaları dikkat edin. Hani çok kalın bir iple örmemeye çalışın. Çok da hani cansız bir ip istemiyorsanız ama daha ince ve hani çok sert olmayan bir iple daha hoş olur. Yani çok kalın ip kullanmayın arkadaşlar. Şimdi tarttım çantamı bu arada. Yine açıklamalar kısmına bırakırım. Oraya da bakabilirsiniz. 600 gram civarı ip yeterli oluyor arkadaşlar. Şimdi ölçü vereceğim. Bakın tabanını 40 santim yapmıştık biliyorsunuz. Ama şöyle bir yaptıktan sonra bir yan tarafa doğru tabii genişleme oluyor haliyle. Şöyle bakın ölçeceğim hemen. 47 santim arkadaşlar. Şimdi şu omuz kol askısından dipten şöyle omuz askısına doğru 56-57 santim civarı oldu arkadaşlar. Ama dediğim gibi buradaki uzunluk tamamen size bağlı. Şu boyu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Dediğim gibi ben ütüleyemedim ama siz içeriden dışından da ütüleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış, hiçbir sıkıntı yok. Biliyorsunuz kağıt ütüyü çok sever. Ben de ütüleyecektim ama maalesef ütüleyemedim. Videoyu size yetiştirmek için hani ütülemeden paylaşayım dedim. Şöyle bakın, içine dilerseniz şöyle astar çalışabilirsiniz ama ben düşünmüyorum. Çünkü zaten bu tarz fileli çantalar genelde günlük ve plaj kullanımda, keseyle de kullanabilirsiniz. Daha hoş duruyor. Şöyle ağız kısmına isterseniz çıt çıt takabilirsiniz. Takmayabilirsiniz. Çünkü bu çantalar takıldığı zaman bakın şöyle ağız kısmından dolayı zaten çok hani döküleceğini düşünmüyorum. Ama daha dediğim gibi ben oraya karar vermedim. Sadece bitmiş haliyle sizin karşınıza çıkardım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çantanın dediğim gibi değişiklik yaptım. Ama bu haliyle bence çok güzel oldu ve daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Şu omuz kısmı bakımından daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ve şimdiden şöyle koyayım. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Arkadaşlar videomu beğenmeden, küçük de bir olsa emoji, yorum atmadan ve hype puanı vermeden geçmeyin. Hepsi ücretsiz. Hype puanı da gerçekten önemli. Beğeni butonunun sağ tarafına doğru ilerlediniz. Orada zaten yıldız şeklinde şuraya bir yere bırakırım. Yine hype yazar. Orayı bastığınızda ücretsiz şekilde bana bir puan veriyorsunuz ve bunu 3 kere peş peşe de yapabilirsiniz. Haftada bir zaten yenileniyor. Bu da şuna işe yarıyor. Yani benim videolarımı başka insanlara
görmesine yarıyor. Yani emeğimin karşılığını bu şekilde alıyorum. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana soru soracak olursanız yine Instagram sayfamı bırakırım. O da Edda Tasarım adında. Oradan sorularınızı yönlendirirseniz orayı daha çabuk dönüş yapabiliyorum. Burada bazen topluluk kuralları gereği bazı harflerden, kelimelerden dolayı hani mesajlar da engellenmiş olabiliyor. Görememiş de olabiliyorum. Yoğunluktan da olabiliyor. Ama orada geri dönüş daha hızlı oluyor. Oradan bana yönlendirebilirsiniz. Bir de arkadaşlar geçen videomda söylemiştim galiba. 50.000 abone olunca soru cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. Henüz oraya daha gelemedim. Ama 50.000 abonem olunca sizlerden hem YouTube üstünden bana yazdınız hem de Instagram'a oraya bir buton bırakacağım. Hani bıraktığınız soruları canlı bir şekilde size video çekip göndermeyi düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Ben de 50.000 olmayı bekliyorum. Bakalım, heyecanlıyım yani. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için, destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın arkadaşlar. Sizler için elimden geldiğince, kendimce anlatabildiğimce videolar çekmeye çalışıyorum. Lütfen bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.